dinin anası, dinin temel ilkeleri olarak Allah Teala muhkem ayetleri ifade ediyor. Tevrat ve İncil'de elinizde kalanları tasdik eden bir kitaptır. Ve yessernel Kur'ane lizzikr, anlaşılmak için kolaylaştırdık bu kitabı ve bu dini. Bu dinin temel ilkesi müjdelemektir. Korkutmak değil insan. Düşünerek inanmak, inanırken düşünmek. Şimdi konu esasen şu, biz dini nereden almalıyız? Bakıldığında dini biz çok çeşitli kaynaklardan alma teşebbüsünde bulunmuş toplumlarız. O yüzden de maalesef Allah'ın orijinal dininden büyük oranda sapma manzarası göstermiş. Bütün İslam toplumları, tarih içerisinde bu hep böyle olmuş. Peki din nereden alınmalı? Din Allah'ın dini olduğuna göre Allah'ın mesajlarından alınmalı. Başka hiçbir yerden alınmamalı. Bu konuda hiçbir kimseye yetki vermiş değil Allah Teala. Dinin ana ilkelerini, temel ilkelerini Kur'an'dan almamız gerektiğine göre o zaman Kur'an dini kabaca nasıl tanımlıyor? Basit bir şekilde yani. Kur'an'da Ali İmran 83'te çok çarpıcı bir ayet vardır. Efe gayre dinillahi yabhune ve lehu esleme men fis semavati vel ardi tav'an ve kerhan ve ileyhi yurcaun. Gökte ve yerde bulunan her şey ister istemez ona kayıtsız şartsız teslim olmuşken siz daha Allah dininden başka bir din mi arıyorsunuz? Net bir şekilde çevirisi böyle. Demek ki Allah dininden başka bir din arıyoruz ki Allah Teala da bunu eleştirerek diyor ki niye arıyorsunuz? Peki Allah dinine bunun içerisinde, bu ayetin içerisinde Allah dininin tanımı var. Nedir? Yerde ve gökte bulunan her şeyin ister istemez teslim olduğu ana yasa. O nedir? Kozmik birlik, yani tevhid demektir. O halde sade, arı, duru, tek cümleyle Allah dini tevhidden ibarettir. Yani la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah kabul etmemek. Peki daha sonra Ali İmran, evet bu din Kur'an'dan alınacağına göre Kur'an'ın hangi ayet grubundan, hangi ayetlerinden bu ana ilkeleriyle yerin göğün temel teslim olduğu yasa olan bu evrensel ilkeleri, temel ilkeleri biz nereden, ayetlerin içerisinden nasıl alacağız? Onun da cevabını Ali İmran 7'de Allah Teala soruyor. Huvellezî enzele aleykel kitâbe. O sana bu kitabı indirdi, ayetleri indirdi. Onların içinden bir kısım ayetler muhkem ayetlerdir. Bir kısmı müteşabih ayetlerdir. Muhkem ayetler hünne ümmül kitab ve uharu müteşabihat. Şimdi ümmül kitap, yani kitabın anası eşittir. Kitapta dinin ana kaynağı olduğuna göre o halde dinin anası, dinin temel ilkeleri olarak Allah Teala muhkem ayetleri ifade ediyor. Şimdi muhkem ayetler ne demektir? Muhkem hükmü verilmiş. Herhangi bir yoruma asla müsait olmayan, tek anlama gelen temel ana ilkeler. Muhkem, hüküm verilmiş, sağlamlaştırılmış. Biz bunu mesela Erzurum'da, ben Erzurum'da mökkem derler. Muhkemi, mökkem sağlam demektir. Sağlam, dinin ana ilkeleri, yani daha doğrusu bir binanın temeli, iskeleti gibi. Yani kolon ve kiriş sistemi neyse dinin ana ilkeleri de budur. O halde bu muhkem ayetler neyi ifade ediyor? İkinci bir anlama gelmeyecek, herhangi bir iltibasa, herhangi bir farklı yoruma, herhangi bir saptırmaya, tevile, sui tevil tabii, kötü bir tevile ihtiyaç asla bırakmayacak hüküm verilmiştir. Şimdi bu hükümler Kur'an'dan önce gelen bütün ilahi mesajlar sisteminde de aynen tekrarlanmıştır. Ki bunu Kur'an'da bir ayette söylüyor. Diyor ki Kur'an musaddikan lima beyne yedeyye minet Tevrat. Tevrat ve İncil'de
elinizde kalanları tasdik eden bir kitaptır. Ya Kur'an, ama bunu çok yanlış çevirilerle maalesef katlediyoruz. Diyoruz ki elinizdeki Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden. Hayır, elinizdeki demiyor. Tevrat'tan ve İncil'den elinizde kalanları tasdik eden kitap. Dolayısıyla aslında bunu şöyle pratize edelim. Hz. Muhammed yeni bir din getirmedi. Musa da yeni bir din getirmedi. İsa da yeni bir din getirmedi. Evrensel İslam'ın bunlar kendi zamanlarındaki versiyonlarını, ana ilkeleri asla değişmemek kaydıyla, ki başta tevhid geliyor. Ve bütün peygamberlerin temel geliş esprisi insanlığı şirkten, nifaktan kurtarıp kula kulluktan, başkalarına, eşyaya, insana, zamana, mekana yahut da bir takım meleklere, cinlere, şeytanlara tapınmaktan, insanları demonik alanlara kaydırmadan sadece fıtratlarının ifadesi olan ilahi sistem içerisinde tutmak üzere tevhidle gelmişlerdir. Bütün peygamberlerin ana derdi tevhiddir. Bütün peygamberlere bakın, gelip de insanlara وَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرٍ Allah'tan başkasına sığınmayın, ondan başkasına dua etmeyin, Allah'tan başka ilah tutmayın dedikten sonra Kur'an hemen arkasından diyor ki işte esas din budur. Şimdi bu espriyle bakıldığı zaman muhkem ayetler dinin anasıdır. Bu muhkem ayetlerle insanlığa kolaylaştırılmış din ise bakın kolaydır. Zaten söylüyor. وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ Anlaşılmak için kolaylaştırdık bu kitabı ve bu dini. 2. Bu din, Allah'ın bu fıtrat dini, hayatı kolaylaştırmak için, zorlaştırmak için gönderilmemiştir. Hayatın akışını akışkan hale getirmek için, yaşantıyı kolaylaştırmak için. 2. Ekosistemi devam ettirmek için. 3. Müjdeler. Bu dinin temel ilkesi müjdelemektir. Korkutmak, ödünü kopartmak değil insanlara. Müjdelemek. 3. Özgürleştirmek. Ama bunun karşısında zorlaştıran, hayatı kendisi zor olan dinler ise insanları korkutuyorlar. Ondan sonra da köleleştiriyorlar. Bu bakımdan bu ayrım çok önemli. Yani daha doğrusu bu tarif çok önemli. Müteşabih ayetler ise birden çok anlama gelen, yoruma müsait, üzerinde fikir mütalaa edilmesi gereken ama bu üretilmiş yorumlardan herhangi birisini din edinmemek kaydıyla. Bu da çok önemli. Müteşabih ayetleri niye o zaman indirdi? Yani cahiliyeden insanların kurtulup fikir münakaşalarına, fikri seviyenin artırılması için böyle işin içerisinde tarihsel olanlar var, mecazi olanlar var, irsal-i mesel için, örneklendirmek için gönderilmiş ayetler var. Bunları bir şekilde farklı yorumlara tabi tutabilirsiniz ama asla bu yorumlardan bir tanesini ölçü, yani din edinmeyin diyor. Fî kulûbihim zeygun diye başlayan ayetin devamında kalplerinde eğrilik bulunanlar ancak onun yorumlarından birisini din edinirler diyor. Bu bakımdan böyle bir din hem insanımıza, hem düşünen insana, hem genç nesle en doğru yolları gösterecek ve onların akli ve kalbi sorularına doğru cevaplar verecek bir dindir. Dinin aslı da budur. Bunun temel ulaşım yolu da düşünerek inanmak, inanırken düşünmek, yaşarken düşünmek, düşünerek yaşamak ve hayatın problemlerini bu çerçeve içerisinde düşüncenin ışığında çözmek.